Öncelikle selamlar sevgili dostlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz diyorum. Ben Tugay, Soulframe'in yeni bir bölümüyle beraberiz. Bugün sizlere Kardeş Krallar yerleşkesi görevlerinden bahsetmeye çalışacağım birazcık. Şimdi harita üzerine baktığımız zaman burada Kardeş Krallar yerleşkesi vardır. Bu nasıl açılıyor diyeceksiniz. Önce şöyle, oyuna bir levelden başladığınızda bir zindana giriyorsunuz. Orada kralla tanışıp Yo'ya basıp mouse'un sol klimde onun kılıcını alıyorsunuz. Hani böyle ateş vuruyorsunuz moblara, ateş demeci vuruyor. İşte ondan sonra tahmin ediyorum ki burası açılıyor sevgili dostum. Bunun da görevleri var. Burada yazıyor zaten üzerinde. Kardeş Krallar hikayesi 1 yıldız, 2 yıldız, 3 yıldızlı olanları var. Bu görevleri yapmanız çok önemli. Neden? Birincisi, haritanın sürekli farklı bir yerlerinde açılıyor. Bu şekilde Kardeş Krallar hikayesi olarak gidip onu yaparsınız. Sürekli değişkendir. Map'i tanımanızı sağlar, bu bir. İkincisi, kalıcı güçlendirmeler alırsınız. Karakterinize itemler alabilirsiniz. Burada da bir mağaza gibi bir sistem vardır. Ayrıca erişim anahtarları alabilirsiniz. Bu erişim anahtarlarında da dünya bosslarına ve oyun sonu endgame içeriklerine gidebilirsiniz ama onlara biraz daha var. Şimdi ben daha yeni 2 level olacağım için bir levelim. 2 level olurken ne alabiliyorsunuz? Mesela ödüller olarak ne veriyor? Onları göstereceğim sizlere. İçerideki mağaza sistemini göstereceğim. Kendisinde de ayrıcalıklar vardır. Ondan da bahsedeceğim şimdi sizlere sevgili dostum ve hepsi sizde kalıcı olur. Peki bunları başka bir şekilde elde edebilir misiniz? Tabii ki de elde edebiliyorsunuz. Mesela kralın miğferini falan setini komple parayla alabilirken buradan puan biriktirip alabiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman burada F'ye bastığınızda bakın kimin yanında yer almalıyıma bakarsanız burada görevleriniz vardı. Ben şimdi 5000 XP yaptığım için 2 levele seviye atlatacağım. Ondan önce size şurayı göstereyim sevgili dost. Ayrıcalıkları görüntüle dediğiniz zaman burada bakın yukarıya bakarsanız 5000 puanım var. Burada puanlarla kendinize item fragmenti alabiliyorsunuz ve bunlar sizde kalıcı oluyor. Bakın mesela Ateş Kralı'nın yüce miğferi. Fraksiyon seviyesi 5 olursa şu anda 2 olacağız. Bunu buradan 16.500 puanı alabiliyorsunuz. Ayrıca başka yerden elde edebilir misiniz? Konusu da şöyle. Alt para birimiyle direkt mağazadan da mesela bunu alabilirsiniz ama bu şekilde de elde edilebiliyor. Hiç zamanınız yoksa tabii ki de bu uzun sürer fraksiyon görevleri, yani öyle pat diye hemen 5 level 6 level olup dünya bosslarına gidemezsin. Kesinlikle tavsiye etmem. Eğer oyuna mesela yeni başladıysanız 1-2 levelseniz kimsenin yanına gidip de 17-18 level adamlarla dünya bosslarına gitmeyin. Oyunu anlayamazsınız. Mesela bakın buradan seviye atla dediğim zaman size bir sonraki seviyeye geçesin mi diyor. Tamam dediğinizde buradan size ödülleri al diyor. Ödülleri al dediğinizde buradan bir tanesini seçiyorsunuz. Bak ben Mora'nın kılıcını alacağım. Çok iyi oldu bu. Fraksiyon 3'te mi 4'te mi geliyordu ne? Süper bir kılıçtır. Mora kılıcı. Bunu talep ettim dediğimde bu artık benim oluyor sevgili dostlar. Fraksiyonum 2 level oldu. Şimdi 20.000 puan yaparsak 3 level olacak ama 3 level olmadan diğer fraksiyon görevlerinden görev alamıyorsunuz diye biliyorum. Burasında yanlışsa beni düzeltin. Bir tane fraksiyonu 3 level yapmadan diğer fraksiyon görevlerini kesinlikle alamıyorsunuz. Şimdi dışarıya çıkalım, sana göstereyim. En sonda da ben 3 yıldızlı fraksiyon görevi yapmıştım. Onu koyarım sevgili dost. Belki buna edit yapabiliriz. Bununla ilgili bakarız. 3 yıldızlı görevi de en sona koyarım. Nasıl yapıldığını da görmüş olursun. Şimdi biz Mora'nın kılıcını aldık orada. Sana gidip onu göstereceğim. Şimdi o artık bizde kalıcı oldu. Hatta malzemeleri varsa onu yapayım. O inanılmaz bir kılıç. Mesela şimdi taba bastık. Gittik sevgili dost. Sana şeyi de göstereyim. Mesela ne diyordu orada? Ateş Kral'ın miğferi değil mi? Orada setini komple alabiliyorsun puan biriktirip. Ama bak şimdi. Bak bana iyi bak. Burada bak art para birimi var. Görüyor musun? Bak burada ne var? Ateş Kral'ın koruyucusu. Komple setini de buradan alabiliyorsun. 245'e komple setini veriyor mudur? Büyük bir ihtimalle veriyordur. Ama aynısını oyunu oynayıp da alabiliyorsun sevgili dost. Onda da kafanda bir yer edinsin ama hiç zamanın yoksa tabii ki de uzun sürer. 3 level 5 level yapman. Ne almıştık seninle birlikte? Mora'nın kılıcıydı değil mi? İğne Mora, aynen burada. Tabii bir parça daha lazım bundan. Bir tane daha alırsak çok güzel bir kılıçtır üretebiliyoruz. Birinci kalıntısını aldık. İkinci kalıntısını da yine oradan puanla da tekrar alabiliyorsunuz mağazadan. Benim anlatabileceklerim bu kadar. Umarım sizlere anlatabilmişimdir. 3 yıldızlı da bir görev koyarım dediğim gibi sonuna. Yine öğreticilerimiz devam edecek ama daha yeni erken şöyle bir şeyden de bahsedeyim sizlere dostlar. Neden kimseyle gitmeyin diyorum biliyor musunuz? Şimdi oyunu anlayamazsınız bak. Bu fraksiyon görevlerini yaparsanız haritanın sürekli belirli bölgelerinde açılmaz. Buradan gösterebiliyor muyum? Şimdi sürekli haritanın değişik bir yerlerinde açılır. Mesela en altta açılır, en üstte açılır, ortada açılır. Tamam mı? Hep farklı bir yerlere gidersiniz. Hep farklı görevler yaptırır. Belli zaman sonra belirli anahtarlar verir. Dünya bosslarına gidersiniz. Yani merak etmeyin. Dünya bosslarını tek başınıza da kesebiliyorsunuz. Bakın burada sol tarafa bak 6 levelim. Gidip de orada 17, 18, 20 level adamlarla gidip de dünya üzerinde gezmeyin. Hiçbir şekilde oyunu anlayamazsınız. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani bunu yapmayın kendinize. Zamanla olur her şey. Endgame bu oyunda uzun sürer.
ürün topluyorsunuz, bossları kesiyorsunuz falan filan, kuşatmalar var. Yani diğer fraksiyon görevleri var. Gül şeklinde alokot görevleri var. Tabi zamanla hepsine de değiniriz. Buraya kadar da izlediysen çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak sevgili dost. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Şimdi sevgili dostlar hemen size göstereceğim. 3 yıldızlı yok ama 2 yıldızlı var bakın önümde hemen. 2 yıldızlılar benim bildiğim. Şöyle söyleyeyim sizlere sevgili dostum. Kuş da sizi zaten götürür G'ye bastığınızda 400 XP veriyor. Benim 10.800 XP'm var. Büyük bir ihtimalle 400 de bu verecek. Bakın hemen bakın burada. Krala tıkladığınızda cesaretini topla, buna ihtiyacın olacak. Kardeşin kral diyor. Ondan sonra M'ye bastığınızda bakın bu şekilde açıldı. Öncelikle diyor ki sinekür kampını temizle. 3 tane. Tamam mı dost? Sinekür kampını temizledikten sonra da şu karşıdaymış Deniz Fener'in orada, gidelim seninle birlikte. Buralarda biraz kesebilirim bu arada. Evet sevgili dost, mesela sinekür kampı burası 3 tane. Bunun üçünü öldür diyor. Yanlışlıkla bastım ama olsun. Hem de görmüş olursun. 12 levelmiş zaten bunlar. İkisi gitti. Şu da kendini patlatacak. Şöyle 3 oldu. Şunları da bırakalım gelmişken. Odayı patlat diyor ama ona bakarız şimdi nasıl patlatacağımıza. Büyük bir ihtimalle yukarıdadır o. Bakayım. Evet buranın yukarısında. Onu da gel seninle birlikte patlatalım. Görevimiz tamamlanmış olur. Sen de işte işi görmüş olursun. Şimdi sevgili dost, Odayı Bisulkan'ı yok etmemizi istiyor. Bu şekilde uzaktan buna vururuz. Vurup kaçarız. Bu şekilde sevgili dostum yapacak bir şey yok. Görevin işleyişini görmen adına bir tur daha kaçtık. Ya en azından bize vurmasın yani. Çok vuruyor bu bir de. Tamamdır. Ondan sonra kral konuşuyor sevgili dostum. Sağ tarafta görebileceksin. XP alıyorsun. Serçenin hikayesi tamamlandı diyor. Tabi silahını da ne de bak 11.200 oldu. 10.800'dü. Yine 400 XP verdi sanıyorum ki. Aldığın ödülleri de sağda görebiliyorsun sevgili dostum. Tamamen işte iş bu şekilde. Buraya kadar da izlediysen çok teşekkür ederim. Bir sonraki Soul Frame öğretici videolarında görüşmek üzere efendim. Hoşça kal.